Yakıt tüketimiyle alakalı daha önce video çekmiştik ama orada otoyolda biraz hız yapmıştık. Performansını test etmiştik. Tabii gaza banacaksın abi, acımayacaksın gaza bak. Yani. Bu sesi duyacaksın yani. Bak devir ne güzel topluyor. Şimdi bu araba gitmiyor diyorlarsa bir sıkıntı var bu işte. Şimdi E5'ten gideceğim. Daha sakin gideceğim. Bakalım yakıt tüketimi ne olacak? Şehir içerisindeki yakıt tüketimi şu anda tabii kıştayız. 8.3 litre. Onu bir önce sıfırlayalım. Evet, sıfırladık. Sapanca'dan Tuzla'ya gideceğim. Döneceğim. Kış lastiği takılı. Nokian kış lastiği. Hava soğuk. Yani bunlar etkiliyor çünkü yakıt tüketimini. Şu anda 8 derece. Lastiklerin havasını ön 33, arka 32 yapmıştım ama soğukken yapmıştım. Şu anda 34-33 gösteriyor. Ardından sola dönün. Lastiklerin havasının fazla olması olumlu etkiler diye düşünüyorum. Evet, 11 kilometrelik bir yolculuktan sonra E5'e geldim. Buraya gelene kadar 70 kilometre ortalama hız yaptım. 6,5 litre yakıt ortalaması gözüküyor. Artık bundan sonra yolumun çoğu E5 üzerinde. Adaptifi de devreye sokacağım şimdi. Ve şuraya bastım. Şu anda hazır. Ve devreye aldık. 2000 devri geçirmemeye çalışacağım. Şu anda 85'e aldım şeyi, adaptifi. Bu arada adaptif standart modda. Diğer modları da denedim. Eco. Öndeki aracı takip yerine yakıt ekonomisine odaklanan mod bu. İşte fabrika ayarlarında olan standart moda yine döndüm. En iyisi o. Yani ekonomik modda çok cüzi bir ekonomi yapıyordu. Ama işte tepkileri çok iyi değildi. Işıklarda genelde adaptiften çıkıyorum. Çünkü araca iyice yaklaşana kadar hızını azaltmıyor. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde duruyor ama insanı korkutuyor. Yani çok düşük hızlarda gidiyorsam eğer adaptifle, o zaman adaptifle devam ediyorum ama evet, şu an hiç frene falan dokunmuyorum. Evet, öndeki araca göre gittiğimiz için bu sefer ışıklarda frene falan dokunmadım. İşte yüksek hızlardayken ışıkları görünce adaptiften çıkıyorum. Bu arada yavaşlamak için L modunu kullanıyorum. Yani frene daha fazla basmayayım diye. Normalde yokuş aşağıya frenlemek için bu L mod ama ben yavaşlamak için de kullanıyorum. Şu anda 5.3 litre ortalamamız var. Benim en düşük yaptığım 5.4 litreydi. Şu anda onun altına indik. Bakalım Tuzla'ya gidene kadar koruyabilecek miyiz bunu? Yani şu ana kadar da 70-80, yani 90'ı falan pek geçmedik. Yani 80 ortalamayla falan geldik. Şu anda işte İzmit şehir merkezinden artık yavaş yavaş çıkacağız. Hava sıcaklığı 8'di, 10 derece yükseldi. Tabii arabanın motoru ısındı şu anda. Soğuk havanın şu anda bir etkisi yoktur. İlk başta vardı, şimdi yoktur zannedersin. Bu arada araba boş, yani sadece ben varım. Yani ağırlık konusunda da bir sıkıntı yok şu anda. Klima da açık değil zaten kış günü. Biraz hız artırınca 5.3'lerden 5.5'lere çıktık. Tabii şu anda kilometre az. Onun için ani değişimler hemen etki ediyor. Valla Sko'nun sahibi maşallah çok acelesi var herhalde. Şimdi adaptifin ayarını bozdu. Az bir şey yolda görse frenliyor. İyi bir şey de işte bu durumlarda hızını yavaşlatıyor. Adaptifle yokuş aşağı inerken hızı artırıyorum. Yokuş yukarıya çıkarken de kademeli hızı azaltıyorum. Böyle daha ekonomik oluyor. Şimdi de 80'de yokuş aşağıya 85 yaptı.
90 yaptı. İstiyor araba çünkü. Yani frenlediğini hissediyorsun artırmasa. Tabii bu in çıklarla 5.3'e inen tüketim 5.4'e tekrar çıktı. Çok hızlı gitmiyoruz ama işte önümüze araba çıkıyor, in çık var. Bunlar etkiliyor. Dümdüz yol olsa kesinlikle 5 litrelere kadar falan iner yani. İndirebilirim en azından. Yani Dilovası'ndaki yokuşu çıkarken 5.6 litrelere kadar çıktık. Çatalın sağından devam edin. Evet, E5'ten çıkıyoruz. Şu anda 5.3 gayet güzel bir ortalamamız var. Tuzla içerisinde yaklaşık bir 4 kilometre gideceğiz. Tabii bu artıracak büyük bir ihtimalle. Çatalın sağından devam edin. GoPro'nun pili bittiği için son anları çekemedim. 92 kilometreyi 5.3 litre ortalamayla geldim. Yani rekorumu kırdım. E5'ten geldim. İşte 85-90 civarı süratlerle geldim. Yer yer düştü tabii. Trafik yoktu. Yani İzmit'te biraz vardı. Bunun haricinde trafik yoktu. Şimdi dönüşü otoyoldan yapacağım. Sıfırlayacağım. Yani çok kasmayacağım bu sefer. Yani çok yavaş falan gitmeyeceğim. Otoyolda zaten yavaş gidilmez. Bakalım bu sefer ne olacak? Kilometreyi sıfırlayalım ve yola çıkalım. Sıfırladık. Tamam. Sağa dönün. Ardından sola dönün. Tuzla'dan 8.9 litre ortalamayla çıkıyorum. Zaten topu 4 kilometre yol yaptım. Şimdi E5'e gireceğiz. Sonradan da otoyola gireceğiz. Adaptifi de açalım. 80-85. Şu anda ortalamamız 7.1'e düştü. Evet, şimdi hızlı gidince biraz 95-100 aralığı iniş çıkışta var. 7.6 litre ortalamalarla gidiyorum. Adaptif açık. Uzun yolda adaptifle gitmek her zaman mantıklı. Uzun yolculuklarda insan yoruluyor, dalgın oluyor. Ama adaptif açıksa yani tehlike anında kendisi yavaşlıyor zaten. İşte şeritte de yani çok mükemmel olmasa da şeritte de tutuyor. Tabii şeritler okunabiliyorsa en azından öndeki araca çarpmayı engelliyor. Yani adaptiften çok memnunum. Yani bundan sonra arabayı değiştirirsem yine 600 metre sonra rampaya doğru sağa dönün. en öncelikli bakacağım özellik bu olacak. Adaptif var mı yok mu? Evet, birazdan artık otoyola geçeceğiz. Evet, otoyola girerken şu anda 18 kilometre yol yaptık. 7.2 litre ortalamamız var. Genelde zaten Adapazarı İstanbul arası bu otoyolda 7 litre ortalamalarla git geliyorum. İşte yavaş gidersen biraz 7'nin altına düşüyor. E5'te 5.3'e düştük. Tabii 85 kilometre falan. 400 metre sonra Hızlarla gittiğimiz için. Şimdi biraz hızlı gideceğiz mecburen. 7 diyelim. 7.2 idi. 7 oldu şimdi. Evet, otoyola 7 ortalamayla girdik. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Arabanın motoru biraz açılsın. Evet, şu anda 111 kilometre hızla gidiyoruz. Artıralım 115. Sola geçelim. 120. Yokuş aşağıya iniyoruz şu anda. Trafik yoğun ama akıyor en azından.
adaptif frenleyince burada da araba sembolünün frenleri yanıyor. Kullanan biliyor zaten bunları da. XV'yi hiç kullanmayanlar için söylüyorum bunu. Yokuş aşağıya indiğimiz için 6.3 litrelere düştü şu anda. 120 ile gitmemize rağmen. Ama şimdi artacak. Çıkacağız çünkü. Evet, 6.5'a kadar çıktı. Arabaya fazla yaklaşmadan şerit değiştirmem gerekiyor. Yoksa adaptif yavaşlıyor. Ya adaptifi devreden çıkartıp yaklaşıp öyle sollamak lazım. Veya işte erkenden sollamak lazım. Ben erkenden sollamayı tercih ediyorum. Şerit müsaitse. Şu anda 120 ile gidiyoruz. 6.4 ortalamamız var ve 31 kilometre geldik. 6.6 litreye çıktı. 120 ile gidiyoruz. Adaptif sabitleyicinin bir diğer güzel tarafı da bacak yorulmuyor. Yani çok uzun yolculuklarda büyük rahatlık. Direksiyon tutuş pozisyonu ile ilgili birçok farklı bilgi var. İşte 9.3 diyenler var. İşte 10'a 3 saat olarak söylüyorum tabii. 10'a 2 diyenler var. 9.3 olmaz zannedersem. Çünkü buralarda şeyler koymuşlar. Yani ıvır zıvır konulmuş, düğmeler konulmuş. Demek ki bu doğru bir tutuş değil. Böyle çünkü parmaklar tam kavramıyor. 10'a 3'te de aynı şey oluyor. Burası kavramıyor. O zaman herhalde doğrusu bu. 10'a 2. Tabii iki elle tutmak lazım. Bizim milletimizin huyudur. Tek el tutacak, bir el viteste. Yani otomatik de olsa bir el bir yerde olacak. Yine sağa geçelim. Arkadaki araçlara yol verelim. Çok da yavaş gitmiyoruz ama çok hızlı gelenler var. Şu anda 115 km hızla gidiyoruz ve 6.4 ortalamamız var. Yolu daha yaralamadık. Bir bilgi daha vereyim. İşte benzin istasyonuna giriyorsunuz. İşte benzin deposu nerede? Karıştırıyorsunuz. Genelde oluyor yani çünkü yani bu ezbere bilinecek bir şey değil yani. Şurada okla göstermiş. İşte benzin pompasını gösteriyor. Okla sağ tarafı gösteriyor. Yani depo sağ tarafta demek oluyor bu. Buraya baktığınız zaman deponun sağ tarafta olduğunu bilirsiniz. Hangi arabaya binerseniz binin ok vardır. Deponun ne tarafta olduğunu gösterir. Evet, tır en sol şeride çıkmaması gerekirken çıktı. Şimdi girmeye çalışıyor. Niye bizi yavaşlatırsın ki? Bu arada sabahleyin yola çıktığımızda sıcaklık 8'di, sonra 10 derece yükselmişti. Şimdi sıcaklık 16 derece. Şerit değiştirmeyi hep açık tutuyorum. Bazıları kapatıyor, işte şey yapıyor, kontrolü falan sen elinden alıyor gibisinden rahatsız oluyor. Ama benim hoşuma gidiyor. Ve şerit değiştirirken de sinyal verme alışkanlığını bana kazandırdı. Sinyal vermeden geçmeye çalışsam şeride doğru sürüklüyor beni. Şeridin içerisine doğru. Dolayısıyla mecburen sinyal veriyorum. Böyle rahat rahat geçeyim diye. Mecburen değil, zaten vermemiz gerekiyor. İyi oldu yani, bir alışkanlık kazandırdı bize. Zaten %90 sinyal vererek geçen birisi. Yani bu %10'luk payda yol çok boş olduğu zaman istemsizce sinyal vermeden geçtiğim anlarda, şimdi artık %100 sürekli sinyal vererek değiştiriyorum. Birçok kişinin bilmediği o sinyal kolunun yerini ben artık biliyorum. Evet, sinyal kolu burada. Sol tarafta. Sağa çekince sağ sinyal, aşağıya doğru inince sol sinyal. Evet, yolun çoğunu geçtik. 60 kilometre geldik. 6.4 ortalamayla 36 kilometremiz daha var. Bu arada kendi uzun dönem yakıt tüketimimi de söyleyeyim. 72.600 kilometre yol yaptım arabayı alalı beri. Yani sıfır aldım zaten arabayı. Çoğu uzun yol. 7 ortalamam var. Her 10.000 kilometrede bir sıfırlıyor.
Ben her 10.000 kilometreden notumu alıyorum. Sonra ortalamasını alınca 7 litrelik bir ortalamam var. Dediğim gibi yani çoğunlukla uzun yol. Şehir içerisinde de zaten sakin bir yerdeyim. İstanbul trafiği yok. Ortalamam 7 litre. Şehirler arası için de ayrı bir istatistik tuttum. Şehirler arası da 6.2 litre ortalamam var. İşte en düşük 5.4 litre diye hatırlıyorum. Ama işte şimdi o rekoru kırdık. 5.3 litreye düştük. En yüksekte işte otoyolda 7'nin üzerine çıktığım zamanlar da oldu. Özellikle Bolu Dağı'na doğru tırmanırken veya İstanbul'a git gel yaparken 7'nin üzerine çıktım çok kez. Yani sürekli 4 çeker, işte 1,5 tonluk bir araç için bu yakıt tüketimleri ideal. Daha önceden Honda Jazz 2012 Honda Jazz vardı, ben de onu da sıfır almıştım. Atmosferik o da. Yani buna 1 litre daha düşüktü. Yani B sınıfı atmosferik 4 çeker olmayan bir araçtan 1 litre fazla yaksın artık yani. Evet, 6.2 litreye düştük. Ve hızımız 115-120 bu civarlarda. Bu hızlarda iyi. Yine sinyal vermeden şerit değiştiren bir tır daha. Bu tırın ne yapacağını kestiremedim. Geçeyim şöyle sola. Evet, dönecekmiş o da. Yani trafikte sürekli bir ileri görüşlü olman lazım. Yani ilerisini tahmin etmen lazım. Yani ben usta şoförüm diye bunu söylemiyorum ama bunun faydasını çok gördüm. Yani sadece önüne değil, yolun mümkün olan her tarafına bakman lazım. Yani 360 derece neredeyse yola hakim olman lazım. Ne zaman yola kimin atlayacağı belli olmuyor. Kedi atlayabiliyor, köpek atlayabiliyor, araba sağdan soldan geliyor, araba işte sinyal vermeden şerit değiştirebiliyor. Onun için öngörülü olmak iyi. Evet, Sapanca Kavşağı'na geldim. Adaptifi devreden çıkarttım. ...6.2 ortalamayla otoyoldan çıkıyorum. Evet, varacağım yere kadar 4 kilometrelik daha yolum var. Düşer mi? Düşmez. Çünkü 6.3'ten yeni düştü. Çıkar mı? Çıkabilir. Göreceğiz şimdi. Evet, hala da 6.2 ortalamayla gidiyoruz. 6.1'e indi. Hadi bakalım. Yavaş basayım. Gaza da çıkmasın. Çünkü son metreleri. Buna final diyebiliriz. Çünkü geldim. 6.1 ortalama, 96,5 kilometre ve 115 diyelim. 115 yani sık sık 120'ye de çıktım ama ortalama 115 kilometre hızla geldim.